Orkidenizin kökleri zayıf, çiçekleri bir türlü açmıyor mu? Yeni yapraklar, yeni sürgünler ve çiçek dalları veren orkideniz mi olsun istiyorsunuz? Belki de çözüm mutfağınızda çöpe attığınız şeylerde saklı. Bugün sizlere evdeki 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz orkidelerimi resmen canlandıran özel bir karışım göstereceğim. Ama dikkat! Bu karışımı yanlış kullanırsanız orkidelerinize faydadan çok zarar da verebilir. O yüzden tüm detaylarla doğru yapım aşamalarını adım adım veriyorum. Orkide bakımına dair püf noktaları da öğreneceğiniz videomun her dakikasını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve gübrenin yapımına geçiyorum. İlk olarak potasyum kaynağı olan orkidenin kök gelişimini ve çiçek sapı oluşumunu destekleyen bir elmanın kabuğuna ihtiyacım var. Kullanacağım bu elma organik değil. Öncelikle tarım ilacı artıklarından ve elmanın markette daha uzun süre taze kalması için uygulanan beyaz mum tabakasından kurtulmakla başlıyorum. Bunun için evimizin baş tacı karbonatı kullanacağım. Sebze ve meyvelerdeki tarım ilacı artıklarından kurtulmak için sirke ve karbonat karıştırılmaz. Yalnızca karbonat kullanılır. Dışındaki sentetik beyaz mum tabakasını sıyırdığım elmayı nemlendiriyorum, karbonatla ovuyorum ve 10 dakika bekletiyorum. Sizler dilerseniz bu aşamayı yapmayabilirsiniz. Elma beklerken ikinci malzememizi hazırlayalım. Pirinç kullanacağız. 1 yemek kaşığı pirinci 1 çay bardağı suyla ıslatıyorum ve ovalayarak yıkıyorum. Pirinç suyu özellikle nişasta ve B vitaminleri sayesinde müthiş bir doğal canlandırıcıdır. Orkidelerde yeni köklerin oluşmasını hızlandırır, zayıf kökleri güçlendirir, nakil, saksı değişimi sonrası toparlanmayı hızlandırır. Ayrıca pirinç suyu kök bölgesindeki yararlı mikroorganizmaları beslediği için toprak sağlığı açısından da çok değerlidir. Özellikle zayıf, buruşuk veya sağlıksız gözüken orkidelerde toparlanma etkisi gösterir. 5 aydır sulanmayan orkide videomda kullandığım şey de pirinç suyuydu. 10 dakika beklettiğim elmayı yıkıyorum. Elma kabuğu potasyum kaynağıdır. Doğal şeker ve organik asitler içerir. Bitkinin enerji kullanımını artırır, canlanma etkisi sağlar. Hafif fermente olduğunda doğal gübreye dönüşür. Orkide toprağındaki yararlı mikroorganizmaları besleyerek kök sağlığını güçlendirir, yaprak canlılığını artırır, bitkinin genel yeşil aksamı daha parlak ve dolgun görünür. Küçük parçalara ayırdığım elma kabuklarını cam bir kavanoza koyuyorum ve üzerine yıkadığım pirincin suyunu ekliyorum. Elma kabuğu ve pirinç suyunun üzerine 1 su bardağı kaynar içme suyu ekliyorum. Ve üçüncü malzemem, yaprakların daha canlı ve koyu yeşil olmasını sağlayan azot, magnezyum içeren, doğal antioksidan özelliğiyle bitkinin bağışıklığını güçlendiren, çiçeklenmeyi destekleyen, sağlam kök ve sağlıklı yapraklarla daha güçlü çiçek sapı sağlayan yeşil çay. Yumuşak ama etkili bir doğal orkide dopingi olan bu karışımımın kapağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle, orkide severlerle paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Karışımım soğudu, oda ısısında ve kullanıma hazır. Tel bir süzgeç ve temiz bir bez yardımıyla karışımı süzüyorum. Hiçbir tane ya da tortunun bu karışıma gitmemesi gerekiyor. Ve diğer önemli püf nokta seyreltme. Hazırladığınız doğal gübreleri seyreltmeden hiçbir bitkiye veremezsiniz, yoksa kökler yanar. 1 bardak karışımın içerisine 3 bardak temiz içme suyu ekliyorum. Orkidelerimin kök rengine dikkat edin. Gri, yani suya ihtiyaçları var. Peki seyrelttiğim bu gübreyi direkt orkideye dökebilir miyim? Hayır. Nasıl ki hızlı yemek yersek karnımız şişiyor, hazımsızlık yaşıyoruz, su ihtiyacı olan orkideye direkt gübre koymak da köklere zarar veriyor. Bu yüzden önce sade bir suyla orkidelerin köklerini nemlendiriyorum. Artık kökler yeşil ve gübreyi uygulayabilirim. Her bir orkideye 7-8 kaşık olacak şekilde gübre veriyorum.
Peki bu karışımları, gübreleri çiçekli ya da büyük tomurcuklu orkidelerinize verebilir misiniz? Cevap hayır. Çiçekli ve büyük tomurcuklu orkideler genelde sade sulamayla sulanmak ister. Sadece ayda bir pirinç suyu ya da muz kabuğu gübresi verebilirsiniz. Yoksa çiçekler dökülür. Lütfen ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Uygulama yöntemlerinden ikincisi bir pamukla yaprakları silmek. Orkideler sadece köklerinden değil, yapraklarından ve hava köklerinden de besin alırlar. Ayrıca daha sağlıklı orkideler için temiz yapraklar çok önemlidir. Her hafta nemli bir bezle orkidelerinizin yapraklarını silmeyi ihmal etmeyin. Ama yaprağı silerken benim yaptığım hatayı yapmayın. Aceleyle yaprağı silerken hafifçe ezdim ve sonuç ortada. Tabii hemen üzerine tarçın uyguladım ama ezilen bölgenin sararmasına engel olamadım. Yaprakların alt kısımlarını da silmeyi unutmayın. Şimdi size bu orkidemin gelişimini göstermek istiyorum. Yeni bir yaprak verdi, kökleri gayet aktif, saksı altından bile kökler çıkıyor ve yeni bir çiçek dalı verdi. Orkidelerime sadece sizlere gösterdiğim doğal bakımları uyguluyorum. Tüm bu uygulamaları sabah saatlerinde yapın ki akşama kadar orkideniz kurusun ve mantarın önüne geçin. Saksı tabağında biriken suyu da dökün. Gelelim üçüncü yönteme. Nemlendirdiğim pamuğu nazikçe hava köklerine sarıyorum ve çok kısa süreli bekletiyorum. Zaten köklerin hemen yeşile döndüğünü göreceksiniz. Asla hava köklerini bu şekilde sarılı uzun süre bekletmeyin çünkü hava köklerinin kurumasına neden olabilirsiniz ve her gübre için bu yöntemi uygulamayın. Orkidenizde hava kökleri varsa ancak burada olduğu gibi uçları yeşil ve aktif değilse şimdi sizlere önemli bir püf nokta göstereceğim. Bunu uygulayarak orkidenizin hava köklerini tekrardan canlandırabilirsiniz. İhtiyacımız olan oda sıcaklığında bir su. Bu su içerisine hava köklerini koyuyoruz ve kökler yeşile dönünceye kadar bekliyoruz. Zaten çok kısa süre içerisinde yeşile dönecektir. Bu hava köklerini nemlendirme işlemini haftada bir kez 15 dakika olacak şekilde tüm orkidelerinize uygulayabilirsiniz. Bu işlemi özellikle kış aylarında uygularsanız çok faydasını görürsünüz. Saksı içerisindeki köklerin yükünü hafifletmiş olursunuz. Orkidenizin nem düzeyi artar ve bu sayede orkide enerjisini çok daha yükseltir ve bol çiçekler, bol yapraklar ve bol kökler elde edersiniz. Eğer hava kökleri çok uzun değilse spreyleme yoluyla da hava köklerini nemlendirebilirsiniz. Ancak gövdeye ve yaprak aralarına su gelmediğine kesinlikle emin olun. Ve işte sonuçlar. Orkidelerimin hepsi indirimden alındı. Kimisi böcekliydi, kimisi köklerini kaybetmişti ve burada olduğu gibi kimisi de yaprağından ciddi hasar almıştı. Ama yaptığım doğal bakımlar sayesinde görüyorsunuz bu orkidem çok güzel yapraklarını geliştirdi, köklerini saldı ve yeni bir çiçek dalı da çıkardı. Bu orkidem tamamen köksüz kalmıştı. Çok güzel, ihtişamlı bir yeni yaprak çıkardı ve yeni bir çiçek sapı büyüttü. Eğer sizler de orkideleriniz bu şekilde yeni çiçekler açsın, yeni çiçek sapları versin, yeni kökler ve yapraklar çıkarsın istiyorsanız evde hazırladığınız doğal bakım gübrelerini ayda bir dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Her gübreleme sonrasında sulama dönemi geldiğinde muhakkak sade sulama ile orkidelerinizi sulayın. Asla üst üste gübreleme yapmayın. Kökler çürür ve orkideniz ölür. Gübreleme yaptıktan sonra muhakkak orkidenizi havadar bir yere koyun. Saksı havalansın, yapraklar havalansın. Orkideler maksimum ışığı çok sever. Orkidelerinizi direkt pencere önüne koyun ancak yaz güneşinden sakının. Hava köklerini nemli tutmak orkidenin kök gelişimini inanılmaz derecede artırır. Saksı üzerine yayacağınız yosunu sprey ile sade su ile nemlendirin ve köklerin gelişimini seyredin. Orkideler nemli ortamı çok severler. Banyo yaparken orkidelerinizi banyoya taşıyın ve
Kaynar su buharından çıkan nem ile orkidelerinizin çok daha hızlı ve güzel gelişmesine katkı sağlayın. Ve sorularınızı yorumlar kısmına yazın, detaylıca cevaplandırıyorum. Sizler de evde doğal ve etkili gübreler hazırlamak istiyorsanız kanalıma ücretsiz şekilde abone olun, bildirimleri açın ve kanalımı sevdiklerinizle, orkide severlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazın, muhakkak cevap veriyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.